Bölüm 666, Puanlar. Hemen başladı. Geniş iç dünyada, altın boynuzlu canavar dağın önünde yatıyordu ve ruh enerjisini heykeli tekrar oymak için 10.000'den fazla oyma bıçağını kontrol etmek için kullanıyordu. Daha sonra da orijinal formuna döndürmek ve onu tekrar oymak için dünya enerjisini kullandı. Bu bir döngü haline geldi. Devasa altın boynuzlu yaratığın pullu damarlarını tekrar kopyalayarak, hiçbir zaman aura ya da görüntü oluşmadı. 10 kez, 100 kez, 1000 kez başarısız olmak. Şimdiden 3000'den fazla kez başarısız oldum. Elbette zor. Ve sadece küçük canavar tanrısı heykelinin birkaç pulunun kopyalanması. Altın boynuzlu canavar hala daha önceki yasa saldırısından korkuyordu. Dolayısıyla çok dikkatli bir şekilde kopyaladı, küçük heykelin damarlarını kopyaladı, doğal ve özel bir his verdi. Neredeyse evrenin yolunu oymak gibi. O oyulurken, biçimsiz evren yasası baskısı bir kez daha yüzeye çıktı ve giderek güçlendi. Durmak. Canavar, 10 pulu oyduktan sonra durdu ve devasa canavar tanrısı heykelinin pullarını kopyalamak için oyma bıçaklarını kontrol etmek üzere dönerken uludu. Lo Feng'in toprak bedeni canavar tanrısı kanyonunda oturuyor, devasa heykele bakıyor ve tuhaf dalgalanmaları hissediyordu. Altın boynuzlu canavar, farklı yollar deneyerek heykelleri tekrar oymaktan sorumluydu. Moşa'nın bedeni, küçük heykeli tutmak ve onu incelemek, o heykelin içindeki özel tanrıyı ve imgeyi hissetmekle görevliydi. Bunu ne kadar çok hissederse, canavar tanrının ne kadar korkutucu olduğu, diğerlerini ürperten ve boyun eğdiren o duygunun ne kadar korkunç olduğu daha da netleşiyordu. Üçü bir arada çalıştı. Dinlenmeden ya da uyumadan, tamamen içine dalmış olan altın boynuzlu canavar, dünya zamanına göre bir gün içinde yıldırım kadar hızlı bir şekilde oyulmuş olsa, normalde 10.000'den fazla kez oymuş olurdu. Bu şartlar altında. Göz açıp kapayıncaya kadar bir yıl geçti. Uzay canavarları doğal olarak yalnız olmak için doğmuşlardı. Altın boynuzlu canavar çimenlerin arasında duruyordu, bıçakları şimşek gibi kontrol ederken dinlenmeden önündeki devasa dağı keserek heykeli anında tamamladı. Bir anda dünya enerjisi onu orijinal dağ durumuna geri döndürdü ve yeniden oyuldu, hız tek kelimeyle şok ediciydi. Ulu. Altın boynuzlu canavar bir kez daha dünya enerjisini kullanarak dağı eski haline döndürdü ve aniden durdu. Rumble, orada yatan canavar aniden 4 ayak üzerinde durdu. 10.000 kilometrenin üzerinde yüksekliğe ulaşan, tamamlanmış uyuyan canavar tanrısı heykeline bakarken koyu altın rengi gözleri heyecanla doldu. Lanet etmek. Mos Feng parladı ve hemen heykelin önüne indi. Taşa dokunmak için elini kaldırdı ve çok hafif ve son derece zayıf bir dalgalanma hissetti. Dalgalanma. Bu evren kanunu dalgadır, altın, tahta, su, ateş, toprak, rüzgar, şimşek, ışık, zaman veya uzay değil. Mos Feng heyecanla bağırdı. Kahretsin, başardık. Aslında evrenin kaynak dalgalanmasını tetikleyen ipucunun izini yakaladık. Uluma. Çimlerin üzerindeki altın boynuzlu canavar da başını kaldırdı ve heyecanla uludu. Bu uluma sonsuz çimenlik alanda ve gökyüzünde yankılanıyordu. Dış dünyada canavar tanrısı kanyonu. Lo Feng bağdaş kurup uzaktaki heykele bakarken heyecanını zorlukla bastırabildi, içinden bağırmak geldi. Çok heyecanlıydı, gerçekten çok heyecanlıydı. Bir yıldan fazla bir süredir, onu 5 milyondan fazla kopyaladım. Küçük heykeli 100'den fazla kopyalamayı denedim. Mosa'nın bedeni sürekli olarak küçük heykele baktıktan ve onun varlığını ve görüntüsünü ezberledikten sonra, onu bilincime özümsemeye çalışırken, bu sefer gerçekten başarılı olmayı beklemiyordum. Lo Feng çok heyecanlıydı. Bu başarı, aslında içinde neredeyse ihmal edilebilir dalgacıklar bulunan altın boynuzlu canavarın oyulmasıydı. Ve devasa canavar tanrısı heykelinin kendisi de çok normal dalgalara sahipti, ancak uyguladığı baskı bir duayenin, evren şövalyesinin, kinden daha zayıf değildi. Ancak yaptığı heykelin kopyasında hiçbir baskı yoktu. Baskı yok. Evren yasası dalgalarına gelince, belki de dev heykelin trilyonda biri. Lo Feng düşündü. Fakat, en azından ilerleme var. Bu küçük ilerlemenin gücüme pek bir faydası yok. Ama en azından bir şeyi kanıtlıyor,
Yöntemim işe yarıyor. Devam edeceğim. Güçlenene kadar görüntülerin çoğunu sürekli olarak yükseltip kopyalıyorum. O zaman faydaları var, benim için kesinlikle şok edici olurdu. Lo Feng canavar tanrısı heykelinin gerçek bir hazine olduğunu biliyordu. Ve şansı yeterince iyiydi. Şu anda küçük heykelin kopyalanması imkansızdı. Daha fazla ölçek kopyalamaya çalıştığı anda evren yasalarının baskısına maruz kalacaktı. Devasa heykel kopyalanabilirdi ancak Tanrı'nın varlığı olmadan kopyanın doğru olup olmadığını belirlemek zordu. Ancak ikisi bir arada olursa başarı elde edilebilir. Ve küçük heykel Kan Nehri kıtasının bir hazinesiydi. Harikalarını kimse anlamasa da konumu son derece yüksekti. En azından evrende dolaşan canavar tanrısı heykellerinin sayısı son derece azdı ve bunlardan biri Lo Feng'in elindeydi. Majesteleri Lo Feng, Dylan ve Sifan Kui, Lo Feng'in dalgalandığını hissettiler ve hemen sordular. Haha. Lo Feng ikisine de baktı ve şöyle dedi, bir yıldan fazla bir süredir burada oturuyorum. Ancak bu canavar tanrısı heykeliyle çok ilgileniyorum. Dolayısıyla burada 10 ila 100 yıl daha kalabilirim. Elder Sifan Kui, eğer ilgilenmen gereken bir şey varsa Pagoda kabilesine dönebilirsin. Buradaki canavar tanrısı heykelini incelemeyi bitirdiğimde Laos dünyasını hemen terk edeceğim. Zamanım sınırsız. Sifan Kui gülümsedi, yüzlerce, binlerce yıl benim için sadece bir anlık bir an. Majestelerinin benim için endişelenmesine gerek yok, eğer acil bir meselem varsa, ayrılmadan önce sizi kesinlikle bilgilendireceğim. Lo Feng başını salladı ve ardından Dylan'a baktı. İkisi bir şey söylemelerine gerek kalmadan bakıştılar. Dylan'ın görevi Lo Feng'i korumaktı ve alan lordu düzeyinde bu onun temelini atmak için son şansıydı. Evren düzeyinde, sanal evren şirketinin yuvasında kalıyorlardı, etki alanı lordu düzeyinde ise onları koruyacak muhafızları vardı. Ancak sektör lordu seviyesine ulaştıklarında, gerçekten evreni keşfediyor olacaklardı. Dolayısıyla alan lordu seviyesinde olduğu süre boyunca, en önemli şey onun eğitimiydi. Dylan, Lo Feng'in eğitimini bozmadan önce kendi birkaç bin yıllık eğitimini feda etmeye hazırdı. Lo Feng'in 3 bedeni birlikte çalışıyordu. İlk başarının ardından, altın boynuzlu canavarın kopyalamayı tekrar denemesine izin verdi ve ancak 10 seferden yalnızca birinde başarılı olabileceğini keşfetti. Yarım ay daha kopyalamanın ardından 3 defadan biri oldu. Bir yarım ay daha geçti ve nihayet sağlamlaştı, her seferinde başarılı olabiliyordu. Şu anda, Lo Feng, canavar tanrısının varlığının en zayıf noktasını gerçekten kavramıştı. Lo Feng buna canavar tanrısının varlığı adını verdi. Bu canavar tanrısının varlığının bir kısmını yakaladım. Altın boynuzlu canavarın gökyüzünü yırtan pençesi bile bundan güçlendi. Lo Feng taşın üzerinde bağdaş kurarak oturdu. Uzakta birçok altın boynuz ırkı klan üyesinin silüeti görülebiliyordu. 100 milyonun üzerinde çekirge sürüsü gibi kanyona dağılmıştı. Bu varlığı çok iyi anladığım için burada konuşlanıp antrenman yapacağım. Lo Feng bir karar verdi. Her yerde eğitim hala eğitimdi. Eşine, anne babasına, çocuklarına eşlik ediyor olsa bile ara sıra sanal evrende onlarla karşılaşabiliyordu. Sonuçta %100 simülasyondu ve gerçeklikten çok da farklı değildi. Burada geçirdiğim zamanı öncelikle 10.000 ruh kontrolüyle değiştirmem gerekiyor. Lo Feng hemen bilincinin bir akışını sanal evren ağına gönderdi. Sanal evren, Yuxiang Dağı, ilkel bölgeye, Lo Feng'in villası. Çalışması dahilinde. Lo Feng masasının önüne oturdu ve dizüstü bilgisayarını açtı, hazine sandığı klasörünü hızla açtı ve teknikleri seçti. Bir süre sonra 10.000 ruh kontrolünü buldu. Bu teknik son derece yüksek seviyeli bir tekniğe aitti ve Huyan Bo'nun yarattığı ruh izinden çok daha güçlüydü. Huyan Bo resmi seviyedeki bir ölümsüzün gücüne sahip olsa bile o zamanlar bu sektör lordu seviyesindeki böcek klanının ana yuvasına karşı hiçbir şey yapamazdı. Parası olsa bile bu değerli kılavuzu satın alamazdı. Sonuçta tüm insanlıkta anne yuvasını kontrol etmek için geliştirilen tekniklerin sayısı sadece 29'du. Hepsi inanılmaz derecede pahalıydı. Lanet etmek. Çok pahalı. Lo Feng ekrandaki fiyata baktı. Parçalar halinde satın alınabilen son derece üst düzey bir kılavuz olan zaman alanı karalamalarının aksine,
Bu 10.000 ruh kontrolü bütünüyle satın alınamazdı ve satın alınması gerekiyordu. 10.000 ruh kontrolü, bir kölenin ruhunu kontrol etmeye yönelik bir teknikti ve takas fiyatı 1,5 milyon puandı. İlk bölge %70, mutlak başlangıç %80, gökyüzü ve kara bölgesi %90 ve son aşama bölgesi tam fiyatı 1,5 milyon puan. Çok pahalı. Lo Feng fiyata baktı ve sıkıntıyı hissetti, bu çok kötüydü. Öğretmen Huyan bunun ruh damgasının tüm kılavuzu yalnızca 10.000 puan değerindedir ve sadece ruh izi muhtemelen yalnızca binlerce puan değerindedir. Ve yine başka bir ruh kontrol tekniği olan bu 10.000 ruh kontrolü 1,5 milyona ulaşmıştı. Tırnak işareti. Omzunda duran Babata ağzını seyirtti. Şikayet etmeyi bırakın. Eğer sanal evrenin çekirdek bir üyesi olmasaydınız, 2 milyon ya da 3 milyon karışık elemente sahip olsanız bile, bu kılavuzu asla satın alamazdınız. Normalde bir ana yuva edinen her savaşçı, kontrol etmenin bir yolunu bulmak için ellerindeki her şeyi sat. Bu kılavuzların bir kopyası Virtual Universe şirketi tarafından açık artırmaya çıkarıldığı sürece, bunun için şiddetli bir rekabet olacaktır. Lo Feng çenesine ovuşturdu. Bunu doğal olarak biliyordu. Fakat o fakirdi. Önceki görevden aldığım 200.000 puanla bir yıllık sınıra ulaşıldığında ve 2 hedef hala kaçarken puanlarımın yalnızca %85'ini tamamlayabilirdim. Ve bundan yalnızca 170.000 puan alırdım. 2 imkansız seviye görevleri bana en fazla puanı verdi, Demon Not Mountain bana 400.000 puan verdi ve Confusion Galaxy bana 500.000 puan verdi. Lo Feng puan düzenine baktı. Toplam puanı yalnızca 1.316.060 idi. Bölüm 667, 10.000 ruh kontrolü. Aldığı puanlar çoğunlukla 10 tehlikeli seviye görev ve 2 imkansız seviye görevden geliyordu. Dolayısıyla 1.316.060 puanı vardı. Diğer evren seviyesindeki dahilerle karşılaştırıldığında çok daha yüksek puana sahipti. Bu 10.000 ruh kontrolünün fiyatı 1,5 milyondu. %70'lik ana bölge üye fiyatına rağmen hala 1,05 milyona ihtiyacı olacak. Bu 10.000 ruh kontrolünü satın aldıktan sonra 4. zaman uzay karalamaları kılavuzunu nasıl satın alacağım? Şu anda 3. sağanak yağmur resmini neredeyse bitirdim. Sadece içindeki 72 harikayı tamamen kavramam gerekiyor. Ondan sonra bir sonraki resme geçmem gerekecek. Lo Feng kaşlarını çattı. Zaman alanı karalamalarının ilk 4 kılavuzu 1 milyon puan gerektiriyordu. Puanları nereden alacaktı? Ve zaman uzay karalamaları, 9. evren tabletini yaratan yüce varlık tarafından geride bırakıldı. Bu, Lo Feng'in uzay yasalarını her zaman kavrayabilmesi için Moshal bedeninde bıraktığı bir şeydi. Takıldığı an kılavuzdan ilham almak kolaydı. Ayrıca 9 evren tabletiyle ilgili çalışmasına da çok yardımcı oldu, kesinlikle satın alması gerekiyordu. Önemi yok. Oraya vardığımda o köprüyü geçeceğim. Hayatta olduğum ve yaşadığım için hiç sıkışıp kalır mıyım? Lo Feng dişlerini gıcırdattı. Anne yuvasını iyi beslersem potansiyeli sınırsız olur. Bütün puanlarımı kullanmam gerekse bile yine de kullanırım. Lo Feng hemen satın alma düğmesine hafifçe dokundu. Ekranda hemen 3 komut belirdi. Başarılı anlaşma. 1,05 milyon puan düşüldükten sonra kalan 266.060 puan. Lütfen bekleyin, birisi kılavuzu hemen gönderecek. Lo Feng elinde kalan puanlara baktı. Bu 266.060 sayısı ona gerçekten sıkıntı yaşattı. Puanları yeterince yeterli değildi. Zaman alanı karalamaları cilt 4'ü satın almak için gereken puanları nereden bulacaktı? Ve görevdeki alan lordları, sanal evren şirketinden gelecek emirleri beklemek zorundaydı. Şirket hiçbir şeyi göndermeseydi görev olmayacaktı. Yalnızca emirler olduğunda kazanılacak puanlar olurdu. 4. cilt 1 milyon puan, 5. cilt 10 milyon, 6. cilt 100 milyon, aman tanrım. Lo Feng şaşkınlık içindeydi. En iyi kaynağı elde etmek için ağır bir bedel ödemesi gerekiyordu ve şu anda sadece 260.000'den biraz fazla puanı vardı, bu kesinlikle yeterli değildi. Bir süre sonra, sanal evren şirketi üyeleri, Yuxiang Dağı'nın ilk bölgesine 10.000 ruh kontrolü kılavuzunu gönderdi, Lo Feng şahsen gümüş evrak çantasını almaya gitti.
10.000 ruh kontrol tekniği. Lo Feng evrak çantasını tabletinin üzerine koydu ve tek bir tıklamayla açtı. Çantanın içinde bir kitap vardı. Bu kitap normal 14 inçlik bir dizüstü bilgisayardan daha büyüktü ve 12 cm kalınlığındaydı. Sayfaları son derece inceydi, kitabın tamamı 5000'e yakın sayfadan oluşuyordu. Kapağında. Üzerinde 10.000 ruh kontrolü vardı ve köşesinde Tipu imzası vardı. Tipu? Bu tekniği yaratan varlık bu mu? Lo Feng düşündü. Tipu hakkında bazı bilgiler bulmak için dizüstü bilgisayarına adı girdi. Ancak sonuç, yetkisinin bir şey almaya yetmediğini gösterdi. Bu 10.000 ruh kontrolü, bir anne yuvasını kontrol etmenin en iyi tekniklerinden biridir. Böyle bir tekniği yaratabilmek için, bu yaratıcının insanlıkta son derece yüksek bir konuma sahip olması gerekir. Primal bölge üyesi statümle, hala sahip değilim. Onu aramak için yeterli yetkiye sahip. Lo Feng başını salladı. Üzerinde daha fazla düşünmeden kalın kitabı açtı ve okudukça daha fazlasını anlayarak okumaya başladı. Anne yuvalarını kontrol etmeye yönelik 29 teknik arasında 10.000 ruh kontrolünün güçlü bir etkisi vardı. Sektör lordu düzeyindeki ana yuvaları kontrol edebiliyordu ancak gereksinimler son derece katıydı. Lo Feng'in daha önce anladığı kadarıyla bu teknikteki en önemli şey 10.000 ruh kontrolüydü. Önemli olan son derece yüksek düzeyde çoklu görev yapmaktı. Ve Lo Feng'in ruh enerjisi genliği 3200'ün üzerine çıktı, bu da onun zirve seviyesindeki bilincinin her bir parçasının aynı anda 3200'den fazla ruh enerjisini kontrol edebileceği anlamına geliyordu. 10.000 ruh kontrolü 5 seviyeye bölündü. Birinci seviye, bir ruh hali. İkinci seviye, 10 zihin durumu. Üçüncü seviye, 100 zihin durumu. Dördüncü, 1000 zihinsel durum. Beşinci, 10.000 zihinsel durum. Bu birinci seviye çok basitti. Normal sektör lordu seviyesindeki ruh okuyucularının başarıya ulaşmak için çok az iş yapması gerekirdi, o seviyeye ulaştığı anda kişi bir ruh kölesini kontrol edebilirdi. İkinci seviye çok daha zordu, onu tamamlamak kişinin o ruh kölesini kontrol etmesine izin veriyordu. Normal sektör lordu ruhu okuyucularının bu aşamaya ulaşmak için çok fazla çaba harcaması gerekecekti. Üçüncü seviye son derece zordu. İlk olarak, bu aşamaya ulaşma şansına sahip olmak için kişinin ruh genliğinin 100'e ulaşması gerekiyordu. Ruh enerjisi genliği normal sektör lordu sınırı olan 100'e ulaşsa bile, 100'e kadar ruh kölesini gerçekten kontrol edebilmek uzun yıllar sürecek çalışma ve eğitim gerektirecektir. Dördüncü seviye daha da zordu. Sektör lordu ruh okuyucularının normalde bunu başarma umudu yoktu, çünkü öncelikle ruh enerjisi genliklerinin 1000'e ulaşması gerekiyordu. Normalde yalnızca birkaç imparator seviyesindeki ölümsüz bu seviyeye ulaşabilirdi. Genlikleri 1000'e ulaşsa bile bu seviyeyi bitirmek çok zordu. Bu seviye kişinin 1000 ruh kölesini kontrol etmesine izin veriyordu. 5. seviye efsane bir seviyeydi. Birinci gereksinim, kişinin ruh enerjisi genliğinin 10.000'e ulaşması gerektiğiydi. Ancak büyük evren ülke lideri varlıklar arasında bile çok azı bu seviyelere ulaşmıştı. Kitaba göre bu seviye, yaratıcının bile ulaşamadığı bir seviyeydi, sadece teori ve mantıksal hayal gücüne göre yazılmıştı. Yaratıcı bile bu 10.000 ruh enerjisi genlik gereksinimine ulaşamadı. Tek başına bu gereklilik bile sayısız ölümsüzün hiç şansının kalmamasına neden olmuştu, bunun için daha da zorlu eğitimler verilmesi bir yana. Ancak biri bunu tamamladığı anda gücü dehşet verici olurdu çünkü 10.000 ruh kölesini kontrol edebileceklerdi. 10.000 ruh kölesi, hepsi kendi başlarına eğitim alabilen kölelerdir. Lo Feng bağırdı. Ancak gereksinimler çok sert. Benim tahminime göre, bu iblis notu mirası 3 seviyeye ayrılıyor. Birinci seviye 3333. seviyeye ulaşıyor. Birinin ruh enerjisi genliği, ancak mirası tamamen kabul ederse muhtemelen 10.000'e ulaşacaktır. Ve sayısızdan fazla yıllardır hiçbir mirasın tamamını bitirip 10.000'e ulaşmadı. Bu neredeyse imkansız olsa gerek. Beşincisi, yaratıcı bile ona hiç ulaşmamıştı, sadece çıkarım yapıp hayal etmişti. Ancak sanal evren şirketinin bunu satabilmesi için şirketin zirve varlıklarının bu 5. seviyenin mümkün olduğunu kesinlikle teyit etmesi gerekiyor. Lo Feng,
Şirketin en zirve varlıklarının, iblis notu mirasının yaratıcısının bile karşı çıkamayacağı güçler olduğu konusunda çok açıktı. Kılavuzu kapatan Lo Feng masasının önüne otururken gülümsedi, iyi bir ruh halindeydi. Kitabın açıklamasına göre, bir sektör lordu ana yuvasını kontrol etme garantisine sahip olmak için kişinin 3. seviye 10.000 ruh kontrolünü tamamlaması gerekiyordu. Ölümsüz bir anne yuvasını kontrol etmek için ölümsüz enerjiyi kullanma şansına sahip olmak için 4. seviyeyi tamamlamak gerekiyordu. 5. seviyeye gelince, yaratıcı bile onu tamamlamamıştı, sadece birinin eğer tamamlarsa son derece güçlü olacağını söylemişti. Ölmeyen anne yuvasının bile ancak bu kadar çok ölümsüz böcek asker üretebileceğini bilmek gerekiyordu. 10.000 ruh kölesini kontrol ederek 5. seviyeyi tamamladığınız anda, her biri kendi bireysel düşünce akışıyla kendi başına eğitim alabiliyordu. 10 ile 100 arası ölümsüz anne yuvasını kontrol etmek gibiydi, gerçekten bunaltıcıydı. Yaratıcı tamamen hayal kuruyor ve hayal kuruyordu. Lo Feng başını salladı. Sadece 10.000'lik ruh enerjisi genliğine ulaşmak inanılmaz. Bu trilyonlarca yıl boyunca bile iblis notası mirasını tamamlayan kimse olmadı. Açıkçası bu 5. seviye, bir evren şövalyesi olmaktan bile daha zor. Tekniğe göre kişinin genliği ne kadar yüksekse, antrenmanı o kadar kolay olur. Lo Feng mutlu görünüyordu. Bu tür teknikler genliği temel olarak kullandı. Bu temel ne kadar sağlamsa onu eğitmek de o kadar kolaydı ve bu aynı zamanda kişinin ne kadar yükseğe ulaşacağını da belirleyecekti. Ruh genliği gücü 100 olan kişi, anında en fazla 3. yüz zihin durumu seviyesine ulaşır. Normalde kişi sınırına ne kadar yakınsa, gelişmesi de o kadar zor oluyordu. Bunun sonucunda uzun süreli eğitim ve çalışmalar yapıldı. Fakat, Lo Feng'in ruh enerjisi genliği 3200'ün üzerindeydi. Yüz zihin durumunun 3. seviyesini eğitmek sadece parkta bir yürüyüştü. Temeli sağlamdı, bunu eğitmek doğal olarak genliği yalnızca 100'e ulaşanlardan sayısız kez daha kolaydı. Bu kitaba göre gidebileceğim en yüksek seviye 4. seviye. Lo Feng düşündü. Ancak açıkçası bu 4. seviye çok daha zor. Bu teknikten sonra, her ne kadar kanun kavrayışı ve ruh enerjisi miktarı açısından genliğin önemini vurgulasa da hepsinin de gereksinimleri vardır. Normalde ölümsüzler kendilerini geliştirmek için ölümsüz enerjiyi kullanırlar. 4. seviye. Bu seviyeyi tamamlamak için dünya enerjisini kullanmak çok daha zordur. Plan belirlendikten sonra Lo Feng canavar tanrısı kanyonunda antrenman yapmaya başladı. Onun dünya bedeni, dünya enerjisinin ipliklerini kontrol eden ve 10.000 ruh kontrolünü eğiten inci çekirdeğe daldırılmıştı. İnci çekirdek Lo Feng'in ruh çekirdeğiydi, enerji çekirdeğiydi, etki alanı lordu seviyesi genetik ve ruh enerjisine bölünmüştü. Ancak sektör lordu seviyesinden sonra hepsi dünya enerjisi haline geldi. Mosa'nın bedeni uzay yasalarını inceliyordu. Altın boynuzlu canavar tanrısının varlığını inceleyerek kopyalama ve oyma işlemine devam etti. Yorulduğunda yırtıcı gökyüzü pençesini çalıştırırdı. Yenilendiğini hissettiği anda çılgınca canavar tanrısının varlığını kesip inceliyordu. Bu çalışma aslında onun pençe gücünün büyümesini hızlandırdı. 3 bedenin hepsi aynı anda eğitildi. Kanun anlayışı, 10.000 ruh kontrolü, canavar tanrısı varlığı, üçü de gelişiyordu. Canavar tanrısı kanyonu geniş ve sessizdi. 100 milyondan fazla kişi devasa canavar tanrısı heykelinin etrafında oturuyordu. Kanyondaki mağaralarda bile ölümsüzlerin sayısı 100.000'leri buluyordu. Bir duvar mağarasında, belirli bir mağarada taş grisi zırhlı bir adam oturuyordu. Bu yaşlı kebuydu, sanki canavar tanrısı heykelini inceliyormuş gibi aşağıya bakıyordu. Gerçekte, gözlerinin ucuyla heykelin etrafındaki belirli bir kişiyi fark ediyordu, Lo Feng. 100 yıl oldu. Bu insan orada oturuyor ve hiç hareket etmiyor, Dylan ve Sifan Qi bile, iki ölümsüz hareket bile etmiyor. Yaşlı kebu dişlerini gıcırdattı. Her ikisi de tüm altın boynuz yarışı klanlarının yaklaşmasını ve Lo Feng'in eğitimini rahatsız etmesini engelledi. Lo Feng'i öldürmeye gelince, bunu yapmanın gerçekten hiçbir yolu yok. Bölüm 668, Samanyolu'na dönüş. Göz açıp kapayıncaya kadar 182 yıl geçti.
Bu dönemde, duvar mağaralarındakilerle birlikte devasa canavar tanrısı heykelinin etrafında bağdaş kurarak oturan 100 milyondan fazla savaşçının %99'u bir kez bile ayağa kalkmadı. Son derece uzun yaşam süreleri olan bu evren savaşçıları için 182 yıl kadar kısa bir süre hiçbir şey değildi. Stefan Qi ve Dylan, Lofeng'in arkasında bağdaş kurup oturdular, biçimsiz ölümsüz enerjileri Lofeng'in çevresini iyi korudu. Bay Dylan, majesteleri Lofeng yaklaşık 200 yıldır burada eğitim görüyor ve sağlam bir planı bile yok. Ne zaman bitecek? Stefan Qi Dylan'a döndü ve sordu. Dylan kayıtsızca güldü ve başını salladı, majesteleri muhtemelen yapabildiği kadar uzun süre antrenman yapmak istiyor. İkisi aynı anda Lofeng'e baktı. Lofeng oraya oturdu ve boynunu uzattı, belini hareket ettirdi ve bir gürültüyle doğruldu. Majesteleri. Dylan ve Stefan Qi ayağa kalktı. Bu, arkadaki 5 sektör lordunun ve Kasna'nın şokla gözlerini açmasına ve hızla ayağa kalkmasına neden oldu. Bu birkaç yıldır hepinizi rahatsız ettiğim için üzgünüm. Lofeng döndü ve gülümsedi. Sorun değil. Dylan dedi. 200 yıla yakın bir süre hiçbir şey değil. Ben hala 10 binlerce yıl boyunca burada olacağını sanıyordum. Stefan Qi gülümsedi. Lofeng dönüp içindeki devasa canavar tanrısı heykeline baktı ve haykırdı. 10 binlerce yıldır eğitim. Eğer yeryüzündeki o ana yuvası olmasaydı, geri dönüş telaşı içinde olmayacaktı. Burada kalmak ve bu canavar tanrısı heykelini gözlemlemek, onu kopyalamak ona canavar tanrısının varlığını daha iyi anlama olanağı sağladı ve bu da çok faydalı oldu. Her ne kadar Yunmo gezegen gemisinden gelen resimlere bakıp onları karşılaştırabilse de resimler ve projeksiyon aynı baskıya sahipti. Ancak duygu düzeyi hala biraz farklıydı. Perspektif açım hala çok düşük, benim devasa canavar tanrısı heykelinin kopyası şimdilik idare edecek. Her neyse, asıl varlık küçük tanrı heykelinde. Ve çalışma hızı sadece biraz daha yavaş, yaklaşık yarısı kadar, hala yapabiliyorum al. Lofeng'in bundan kaçışı yoktu. Ne olursa olsun hala sanal evren şirketinin bir üyesiydi. Ve kendisi nezaret elçisiydi. Çok uzun süre kalamayacağı belirlendi. 1. Yapması gereken görevler olabilir. 2. Geri dönüp o anne yuvasını kontrol etme zamanı gelmişti. Ona o kadar çok para harcamıştı ki, kontrolünü eline aldığı anda bu onun uzuvları haline gelecekti. Hu Yanbo bile sonsuz bir böcek ordusunun kontrolünü güçlü düşmanlara karşı savunmak için yeterli güç olarak görmüştü. Bu, sektör lordu düzeyindeki bir ana yuvasının gerçekten de ölümsüzler kadar güçlü olduğu, en azından onları durdurup engellediği anlamına geliyordu, en iyisi bu şekilde kullanılmasıydı. Ve ölümsüz seviyeye ulaştığı an, ölümsüz bir böcek ordusu yaratmak gerçekten saçma olurdu, bu ne kadar güçlüydü. Şimdi mi gidiyorsun? Stefan Qi şok oldu, yanında Kasna da şöyle dedi, majestelerinin ilgilenecek bir işi yoksa, altın boynuz yarışı evimizin daha fazlasını ziyaret edebilirsiniz. Hayır, teşekkürler, halletmem gereken işler var. Aksi takdirde heykel üzerindeki çalışmamı bu kadar aniden bırakmazdım. Lofeng başını salladı. Majestelerinin bazı açıklamaları mı var? Stefan Qi merakla sordu. Sadece tartıları inceliyordum. Lofeng dedi. Stefan Qi başını salladı, altın boynuz ırkımız uzun zamandır pulların özel özelliklerini keşfetti ve damarlar, bilmediğimiz yasalara göre dalgalanmaları tetikliyor. Biri ölümsüz olduğu sürece, hemen keşfederdi bu özellik ve damarlar nedeniyle, heykel buraya eğitim vermek için pek çok kişinin ilgisini çekti. İnsanlığın savaşçıları bile ilgi çekiyor. Solunuzda arkanıza bakın, 3 insan savaşçı var. Bu üçünün hepsi insanlığın imparator seviyesindeki ölümsüzleri. Lofeng dönüp baktı, üçü orada bağdaş kurup auralarını kontrol ederek oturuyordu, Lofeng üçünü tanımadı bile. Altın boynuz yarışı kayaların ve taşların hissini yaydı, bu içten gelen bir duyguydu. İster uzay canavarları ister insanlık olsun, hepsi et ve kan hissini veriyordu. Etrafta daha güçlü insanlar bile olabilir ama onlar da yandaki duayen sarayında kalıyor olabilirler. Stefan Qi açıkladı. Bu seviyedeki varlıkları bilmiyorum. Lofeng gülümsedi ve başını salladı, pekala,
Burada işim bitti. Buraya, Laos dünyasına geldiğim için çok mutluyum. Misafirperverliğiniz ve muameleniz yaşlı Sifan Kui, bunu hatırlayacağım. Haha, hiçbir şey, hiçbir şey. Yaşlı Sifan Kui bunu duyunca son derece mutlu oldu. İyi olmanın en büyük korkusu nankör biriyle tanışmaktı ve Lo Feng'in sözleri onu neredeyse 200 yıldır koruyan yaşlı Sifan Kui'yi çok mutlu etmişti. Kıdemli Sifan Kui. Dilan da konuştu. O zaman gidiyoruz. Sifan Kui başını salladı. Kasna, tekrar görüşeceğiz. Lo Feng, Pagoda kabilesi liderinin oğlu Kasna'ya gülümsedi. Tekrar buluşalım. Kasna başını salladı. Lo Feng ve Dilan gülümsedi. Hadi gidelim. Lo Feng emretti. S.O.O. 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 Lo Feng, Dilan ve 5 sektör lordu muhafızı hızla gökyüzüne doğru koştu ve uçarken Lo Feng, Yunmo gezegen gemisini iç dünyasından aldı ve kabin kapısı açıldı, 7'si içeri uçtu. Kontrol odasının içinde. Lo Feng ve grup içeride durup harici simülatör aracılığıyla canavar tanrısı heykeline baktılar. Hadi gidelim. Devasa canavar tanrısı heykeli. Lo Feng aşağıya baktı ve içini çekti. Kutsal şehir tabletiyle karşılaştırıldığında canavar tanrısı kanyonundaki karşılaşma onun eğitimi için çok daha önemliydi. Kutsal tableti incelemek ve Nansen 36 seviyesini elde etmek, onun 182 yıl boyunca sürekli olarak heykeli kopyalaması ve bir yandan da canavar tanrısının varlığını yavaş yavaş güçlendirip geliştirmesiyle karşılaştırılamaz. Bu varlık, çalışmanın ilk 2 yılında neredeyse ihmal edilebilir düzeydeydi, çok zayıf bir etkiyle, en fazla altın boynuzlu yaratığın küçük bir etkiyle gökyüzünü yırtan pençesini serbest bırakmasına izin veriyordu. Ancak şimdi, 182 yıl sonra Lo Feng'in canavar tanrısı varlığı üzerindeki kontrolü biraz ilerleme kaydetti. Belki de gerçek canavar tanrısı tekniğiyle karşılaştırıldığında gücünün trilyonda biri kadardır. Ancak, altın boynuzlu canavarın oyduğu canavar tanrısı heykeli zaten bir miktar baskıya sahipti. Evet. Basınç. Ve gökyüzü yırtan pençesine aşılanan canavar tanrısı varlığıyla, gökyüzü yırtan pençesini korkunç bir seviyeye ulaştırdı. Artık güç açısından altın ve uzay kanunu anlayışım, canavar tanrısının varlığı kanun anlayış tarafımı çoktan aştı. Lo Feng şöyle düşündü. Eğer antrenman yapmaya devam edersem ve varlığımı güçlendirirsem, bu benim en büyük kozum olur. Gerçekten anlamadan onu nasıl kullanacağını biliyordu. Heykelin dalgacıklarının harikalarını Lo Feng onları hiç anlamadı, %100 sıfır anlayışla. Ancak bu onu kullanmaktan alıkoymadı. En azından heykeli 100 milyonlarca kez kopyalayıp geliştirdikten sonra, canavar tanrısının varlığının ona verdiği, köken kanunu yönünü aşan güç genliğini kavramasını sağladı. Canavar tanrısı varlığı. Hukuk anlayışı. 10.000 ruh kontrol tekniği. Bu 182 yıl boyunca Lo Feng esas olarak bu üçü çalışıyordu. Canavar tanrısı heykeli onun için en güzel sürprizdi. Ve kanunları anlama hızı da hoş bir sürprizdi. Sektör lordu seviyesindeki kavrama da çok daha hızlıydı. Sektör lordu seviyesinin bir günü, bir alan lordunun bir yılına, 182 yılı ise 10 binlerce yıla benziyordu. Ve 10.000 ruh kontrol tekniği eğitiminin de hızlı olduğu düşünülüyordu. Birinci seviye, 3 gününü aldı. İkinci seviye, 1 yılını aldı. Üçüncü seviyeyi 182. yılında yeni bitirdi. Aslında, bitirmesi 1 milyon yıldan fazla süren normal sektör lordu zirve ruhu okuyucularıyla karşılaştırıldığında, onun 3. seviyeyi birkaç yüzyıl içinde bitirmesi zaten saçmaydı. Temeli sağlamdı, yalnızca tekniğin kendisi karmaşıktı, dolayısıyla bunu tamamlaması 100 yıldan fazla zaman aldı. 3. seviyeyi bitirdiği anda daha fazla bekleyemedi ve hemen dünyaya doğru yola çıkmaya karar verdi. Kontrol odasında dururken canavar tanrısı heykeline baktı, aklında birçok düşünce yanıp sönüyordu. XILO-DUO, canavar tanrısının varlığını deneyimlememe izin verdiğin için teşekkürler. Lo Feng mırıldandı. Ve yaşlı Kebu sayesinde, eğer sen olmasaydın, buraya canavar tanrısı kanyonuna bile gelmezdim. Babata, git. Lo Feng emretti. Gümbürtü. Yunmo gezegen gemisi şiddetli bir şekilde hızlandı ve göklere fırladı, Laos dünyasının üzerinde yükseklere uçtu ve hızla atmosferi geçerek uzaya doğru ilerledi.
Canavar tanrısı kanyonu. Yaşlı Sifan Qi ve Kasna yukarı baktılar ve geminin ayrılıp gökyüzünde kaybolmasını izlediler. Gittiler. Kasna usulca dedi. Lo Feng ile ilgilenme görevim artık tamamen tamamlandı. Kasna, hadi kabileye geri dönelim. Yaşlı Sifan Qi dedi ve Kasna saygılı bir şekilde yanıtladı, evet öğretmenim. Yaşlı adam el salladı ve Kasna onun iç dünyasına girdi. S.O.O. Işınlanma. Kasna, canavar tanrısı kanyonundan anında kayboldu ve aynı anda Pagoda kabilesinde ortaya çıktı. Kanyonun mağarasında sabırla fırsatını bekleyen yaşlı Kebo, Yunno gezegen gemisi gökyüzünde kaybolurken başını kaldırdı. Dişlerini gıcırdatarak, bu insan Lo Feng tamamen deli bir adam, canavar tanrısı kanyonuna geldi ve asla duayen sarayını ziyaret etmedi veya oradaki diğer insanlarla konuşmadı. Sadece orada oturdu ve eğitim aldı. Sifan Qi ve Dylan onu takip etti ve korudu otomatlar gibi, bir kez bile yanından ayrılmıyor. Ve çalışmasını bitirdiği anda, hemen gemisini alıp gidiyor. Bu serseri, cidden. Yaşlı Kebo nasıl öfkelenmezdi? Orada eğitim gören 100 milyondan fazla savaşçı vardı. Gerçekte, Kebo'nun kontrol ettiği ve oraya yerleştirdiği yüzlerce sektör lordu ve alan lordu vardı. Zaten birkaç plan yapılmıştı, yaşlı Kebo zaten kendini feda etmeye hazırdı. Ancak beklemiyordu. Lo Feng geldi ve hemen antrenmana başladı, bitirir bitirmez oradan ayrıldı, hiç şansı yoktu. Usta, insan Lo Feng'i öldürmeye yönelik planların hiçbirini kullanamam. Kıdemli Kebo, sanal evren ağına girmek ve gizli bir rapor göndermek için hemen kontrol ettiği bir sektör lordunu kullandı. Pek çok kodlama döngüsünden geçti, sonunda sanal evren ağındaki sayısız postadan biri haline geldi. Sonunda yıldız gezgin seviyesindeki bir üyenin posta kutusuna girdi. Bu yıldız gezgini üye, Huangmen evren ülkesinde, bir tanrı ülkesinin uzay bölmelerinde yaşayan biriydi, hızlı bir şekilde üst seviyelere rapor verdi. Bölüm 669, Ana Yuva Kraliçesi. Samanyolu, o yeşilimsi mavi gezegenin atmosferinde, kan kırmızısı üçgen bir gemi hızla atmosferden geçiyor ve gizleme cihazını aktif hale getiriyordu. Dünyanın mevcut güvenlik sisteminin yeni Yunmo gezegen gemisini tespit etmesinin hiçbir yolu yoktu. Geri döndüm. Lo Feng geminin kontrol odasında durdu ve aşağıdaki bulanık kıtaya baktı. Gemi bulut katmanlarını geçtikten sonra aşağıdaki kesintisiz araziyi, birçok şehri, yolu ve benzerleri net bir şekilde görebiliyordu. Ayrıca ara sıra Büyük Nirvana döneminin özel olarak dayanıklı birkaç çorak bölgesini de görebiliyordu. Şu anda bunların hepsi müze mülkiyetindeydi ve birçok genç neslin bunları görmesi ve deneyimlemesi için korunuyordu. Hua! Kabin kapısı açıldı ve Lo Feng, Dylan ve diğerlerini gemiden çıkararak gemiyi kendi iç dünyasında tuttu. Karanlık evrende geçirdiğim zamanlarda dahil olmak üzere yaklaşık 183 yıldır dünyadan uzaktayım. Lo Feng bağırdı. Majesteleri daha 500 yaşına bile ulaşmadı. Doğal olarak sektör lordu seviyesine adım attığınızda bu sürenin uzun olduğunu hissediyorsunuz. Kendi tekniklerinizi yaratmak için harcadığınız süre binlerce yıla kadar çıkıyor. Sadece o zaman evren savaşçıları için yüzlerce hatta binlerce yılın aslında göz açıp kapayıncaya kadar geçen bir süreden başka bir şey olmadığını anlayacaksınız. Dylan gülümsedi. Lo Feng ona suskun bir şekilde baktı. Binlerce yıl boyunca göz açıp kapayıncaya kadar mı? Henüz 500 yıl, göz açıp kapayıncaya kadar bile yaşamamıştı. Hadi eve gidelim. Lo Feng emretti. S.O.O. 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 Yedili anında havadan kayboldu ve Asya kıtasının Yangzhou şehrinin üzerinde havada belirdi ve orada konuşlanmış 3 sektör lordu muhafızının hızla fark edilmesini tetikledi. Bunlar Lo Feng'in ekibinden dünyada bıraktığı 5 korumadan 3'üydü. Majesteleri selamlar. 3 sektör lordu gökyüzüne yükseldi ve havada diz çöktü. Lo Feng gülümsedi ve başını salladı. Hemen evine girdi ve yaşam alanının tüm savunma sistemi yaşayan yapay zeka olarak Babata tarafından yönetilip tasarlandığından, gösterdiği çaba, sistemi son derece kaliteli bir yapay zeka haline getiremese de, son derece yüksek kalitede bir yapay zeka haline getirdiği bir yaşam formuyla karşılaştırın.
Lo Feng'in gelişi doğal olarak yapay zekanın bir saldırısını tetiklemeyecekti. Döndüğünde bana haber bile vermiyorsun. Aslen yüzlerce yıllık geçmişi olan sessiz antik bahçede oturan X'ine, Lo Feng'e şaşkınlıkla baktı ve gözleri fal taşı gibi açıldı. Ardından gülümsedi, daha önce altın boynuz yarışı Laos dünyasına yapacağınız ziyaretin uzun olacağını söylemiştiniz. Yüzlerce hatta binlerce yıl süreceğini düşünmüştüm, en azından geri dönmeye cesaretiniz var. Lo Feng de güldü. Gerçekte geri dönüşünün ana nedeni böcek klanının ana yuvasıydı. Doğal olarak bunu söyleyemezdi, yoksa X'ine kesinlikle sinirlenirdi. Sanal evrende buluşmayalım mı? Lo Feng dedi. Bu nasıl aynı olabilir? X'ine aniden tuhaf bir gülümseme ortaya çıkardı. Dönüşünüz için bir tören yapalım mı? Ah, unut gitsin. Lo Feng dedi. Aile toplantısı. Tanrım. En son geri döndüğü zamanki ailesiyle karşılaştırıldığında Lo ailesi eskisinden çok daha büyüktü. Çin tarihinde 200 ila 300 yıl boyunca varlığını sürdüren bazı kraliyet ailelerinin bulunduğunu ve üyelerinin sayısının şimdiden 10 binlere ulaştığını bilmek gerekiyordu. Geçmişte Lo Feng'in dönüşü sırasında sadece 500'den fazla erkek üye vardı, tüm sayı binin üzerindeydi ve nesiller geçtikçe evlenen eşlerin sayısı da daha gülünç hale geliyordu. 50 yıl boyunca yeryüzünde kaldı. Artık 183 yıl daha geçmişti. Ailenin en genç üyesi zaten Lo Feng'in 26. nesil torunuydu. Sadece onun soyundan olanları sayarsak bile 10 binleri aşıyordu. Eğer eşleri de dahil ederse bu daha da büyük olurdu. Ve aralarında en cesur olanı Loki'ydi. O zamanlar eşlerinin sayısı 100'ün üzerindeydi, şimdi sadece eşlerinin sayısı 1021'e ulaştı. Ve çok sayıda oğlu olduğundan, bu henüz aile genişlemesinin ilk aşamalarıydı. Dolayısıyla Loki'nin soyu tek başına ailede oldukça yüksek bir statüye sahipti. Unuttun mu? Bu aile lideri 200 yıla yakın süredir geri dönmedi. Döndüğünüzde mutlaka bir toplantı yapmalıyız. X'ine alay etti. Bundan kaçış yok, çok fazla insan var. Lo Feng çaresizce güldü. Sadece 500 yıla yakın bir süre geçti ve ailedeki erkekler şimdiden 100 binlere ulaştı. Nihayet anlıyorum. Evrendeki bu kadim ailelerin ailelerinde nasıl trilyonlar var, aile içinde de bir grup sektör lordu var. Bunda tuhaf olan ne? X'ine bağırdı. Çin'in 3 krallık savaşı sırasındaki tarihi, o zamanlar nüfusumuzun dışında kaç kişi kalmıştı? Ancak 1000 yıldan fazla bir süre sonra bu sayı hala 1 milyarı aşıyordu. Ve bu, yiyeceklerin sınırlı olduğu, nesiller süren savaşların, yaşam sürelerinin sınırlı olduğu zamanlardı. Eğer sadece genişletseydik, 100 ile 200 yıl sonra aile nüfusunun 100 milyonu aşması çok normal olurdu. Lo Feng, insanlığın üreme yeteneklerinin eskisinden çok daha şaşırtıcı olduğunu hissetti. İnsanlığın rakamları değil, yeterli alana, yiyeceğe, hayatta kalma ortamına sahip oldukları sürece, sadece birkaç 10 erkek ve kadınla başlasalar bile, 100 milyon yıl sonra bu rakam hayal bile edilemezdi. Dolayısıyla bir evren ülkesi yaratmak, zor değildi. Sorun yeterli bölgenin olmamasıydı. Lo Feng yakın ailesini, Mei'ni ve diğer bazı arkadaşlarını ziyaret etti. Sonuçta kendisi 500 yıl bile yaşamamıştı ve bir yıldız gezgininin ömrü tek başına 1000 yıla ulaşıyordu. Bu nedenle birçoğu hala hayattaydı. Mei'en gibi. Lo Feng'in kaynakları çok fazla çalışmasa da yine de yıldız seviyesine ulaştı. Beslenecek yeterli kaynaklarla bir domuz bile sektör lordu seviyesine ulaşabilir. Elbette bir domuzu beslemek için gereken kaynak miktarı muhtemelen 1 milyon sektör lordunu yetiştirmeye yetiyordu. Birkaç gün evde kaldıktan sonra Lo Feng, Dylan'ı da getirdi ve Senrongjia'ya doğru yola çıktı. Senrongjia'da, 10 kilometreye yakın bir alanda antik bir kale duruyordu. Eski bir kale olarak anılırdı ama gerçekte büyüklük açısından neredeyse bir şehirdi. S.O.O. Lo Feng ve Dylan anında kalenin önünde belirdiler. Antik kale. Lo Feng bu kaleye baktı. Duvarlarda eskiliğinin izleri vardı, etrafa bitkiler yayılmıştı ve tepede silüetler görülebiliyordu. Biçimsiz enerji çok güçlüydü, hepsi evren seviyesindeydi. Bu kaleyi korumakla görevli, evren düzeyinde bir köle ekibi vardı. Gümbürtü.
Kalenin ana girişi açıldı. İçeriden 4 kişi dışarı çıktı ve onların arkasında da evren seviyesindeki bir grup köle muhafız vardı. "Selamlar usta. Majesteleri selamlar." Dördü saygıyla eğildi, kölelerin hepsi diz çöktü. "Difan, Baykalo ve 2 sektör lordu muhafızım, bu senin için zor oldu." Lo Feng dedi. Burası Baykalo ve Difan'ın sorumlu olduğu yerdi ve 2 sektör lordu muhafızı yardım etmek için oradaydı. "Ah!" Lo Feng, Difan'a şok olmuş bir şekilde baktı. "Difan, sektör lordu seviyesine mi geçtin? 2 yaşlı bana yardım etmek için buradayken, bir gün sen Rongjia'da bir dağda uzaya bakıyordum ve istemeden de olsa ayırıp geçtim." Kel Difan saygıyla söyledi. Difan ve Baykalo daha önce ele geçirdiği ruh köleleriydi. O zamanlar sadece köle ruhu damgasını biliyordu ve bunu onları kontrol etmek için kullanıyordu. Sahip olabileceği köle sayısı son derece azdı. Huyan bunun gücüyle bile yalnızca 9 ölümsüz köleyi kontrol ediyordu. Sınırın ne kadar az olduğunu gösterdi ve Lo Feng yeteneklerini ve potansiyellerini gördüğü için yine de bu ikisini seçti. Difan doğuştan bir köleydi ve çok çalışıyordu. İyi kaynaklara sahip olmasa bile yine de 9. evren seviyesine ulaştı. Baykalo, öğretmenine oğlan San'ı aşan bir dahiydi. Lo Feng'i takip ettikten sonra kolayca etki alanı lordu seviyesine ulaştılar ve Lo Feng'in sağladığı beslenme kabini sayesinde, sanal evren şirketindeki kadar iyi olmasa da, birkaç kısa 10 yıl içinde ikisi de bu seviyeye ulaştılar. Etki alanı lordu seviye 9. Etki alanı lordu seviye 1'den 9'a kadar beslenme sıvısı Lo Feng için sorun değildi. Sektör lordu seviyesine gelince, bunu daha önce olduğu gibi yapamıyordu. Difan ve Baykalo uzun zaman önce alan lordu 9. seviyeye ulaştı. Lo Feng son döndüğünde 5 sektör lordu muhafızını geride bıraktığından, ikisi rehberlik için bu 5 sektör lordu zirve savaşçısına yaklaşabilirdi. Ancak Difan sektör lordu seviyesine daha erken ulaştı. Ve majestelerinin teknikleri ve kaynakları ile bu atılımın, o zamanlar 9. evren seviyesine kadar eğitim aldığım zamandan daha da zor olduğu söyleniyor. Difan dedi. Lo Feng güldü. "Çok çalış." Lo Feng onu cesaretlendirdi. "Baykalo, buna ayak uydurmalısın." "Evet usta." Baykalo eğildi. Bu 2 ruh kölesine, onlara büyük yatırım yapmak ve sonunda onları savaşta yanında getirmek onun ilk planıydı. Ancak 10.000 ruh kontrolü konusunda eğitim aldıktan sonra kontrol edebildiği ruh kölelerinin sayısı çok daha fazla artmıştı. Özellikle elindeki böcek klanının ana yuvasıyla vizyonu genişlemişti. Normal sektör lordu zirve savaşçıları onun için işe yaramazdı. Artık plan şuydu. Difan ve Baykalo'yu yoğun bir şekilde beslemeye devam edin. Sonuçta onlar ruh köleleriydi ve kesinlikle sadıklardı. Lo ailesini iyi korumalarına izin verecek. İkisiyle bir süre sohbet ettikten sonra hızla antik kalenin merkezine ve en tehlikeli yerine ulaştı. Lo Feng çiti ovuşturdu ve aşağıdaki devasa yuvarlak topa baktı. Çapı 800 metreyi aşan bir yapıya sahipti ve yüzeyinde zehirli gazların yayılıp etrafa yayıldığı birçok oyuk vardı. Zehirli sis bölgeyi kaplarken, tüm anne yuvasının bulanık görünmesine neden oldu. Evren düzeyindeki köle muhafızların çoğu yaklaşmaya bile cesaret edemiyordu. Böcek klanı anne yuvası. Dilan da ona baktı. Bu anne yuvası çok büyük bir hazineydi. Yani, Lo Feng bir düşünceyle komadaki anne yuvasını kendi iç dünyasına yerleştirdi ve arkasında hala zehirli gazın bulunduğu devasa, boş bir çukur bıraktı. "Bu kadim kaleden kurtulabiliriz." Lo Feng emretti. Difan ve Baykalo, "Siz ikiniz Lo'nun evine dönün ve onun emirlerini beklemek için X'ineyi görün." "Evet usta." İkisi saygıyla itaat etti. "S-o-o. S-o-o." İkisi ışık huzmesi haline geldi ve ortadan kayboldu. "Siz 2 sektör lordu muhafızı beni takip edin." Lo Feng emretti. Köle ordusuna gelince, "Yeni emirler için burada beklemeye devam edin." "Evet usta." Köle ordusu aynı anda itaat ederek toprağı ve gökleri sarstı. 2 sektör lordu muhafızı da buna uydu. Lo Feng daha fazla kalmadı. Hemen 2 sektör lordu ve Dilan'la birlikte Yangzhou şehrine doğru uçtu. Anne yuvasını kendi iç dünyasına yerleştirdiği ve 10.000 ruh kontrolünün 3. seviyesini çoktan bitirdiği için daha fazla bekleyemezdi.
Kendini hemen eve kilitlemeye ve tüm enerjisini böcek klanının ana yuvasının kraliçesini kontrol etmek için kullanmaya karar verdi. Bölüm 670, Hizmetkar Böcek Klanı Kraliçesi. Lo Konutu, Lo Feng, Dylan ve diğerlerini hemen eve kilitlemeden önce eve getirdi. Hatta acil bir durum olmadığı sürece kimseye onu rahatsız etmemesini bile emretti. Karanlık odada, içeri giren güneş ışığı alaşımlı metal zeminden gelen soğuk bir ışık huzmesini yansıtıyordu. Lo Feng yere bağdaş kurup oturdu, sırtı dik ve gözleri kapalıydı. Bilinci tamamen iç dünyasının altın boynuzlu canavar bedeninin içindeydi. İç dünya. Orta kıtanın çimenlik alanında tamamen siyah, devasa, altın boynuzlu bir canavar dört ayağı üzerinde duruyordu. Vücut uzunluğu 600 kilometrenin üzerine çıktı ve dik durduğunda, yalnızca pençelerinden sırtına kadar yüksekliği 400 kilometrenin üzerine çıktı. Ölçekli kanatları açıldığında 1000 kilometreden fazla alanı kaplayabilir. Bu altın boynuzlu canavar, eğer dünyaya konulsaydı, tek başına uzaya kadar ulaşabilecekti. 400 kilometre boyunda, eğer kafa dahil edilirse daha da uzun olacaktır. Dünyanın en yüksek dağı deniz seviyesinden yalnızca 8000 metrenin biraz üzerinde yükseklikteydi ve bu da yalnızca deniz seviyesiydi. Bununla karşılaştırıldığında, altın boynuzlu canavar kafasının boynuzları en yüksek dağı fazlasıyla aşıyordu. Vücut uzunluğu açısından, gövde uzunluğu artı 600 kilometrenin üzerinde uzun pullu kuyruk. Canavar Asya kıtasında dolaştığı sürece tüm kıta yerle bir olacaktı. Bütün kıta batacaktı. Bu, gerçek bir olgun uzay canavarıydı. Sektör Lord'u seviye 6 altın boynuzlu canavarın şu anda iç dünyası 60 milyon km'yi aşan bir çapa sahipti, bu inanılmaz derecede geniş bir dünyaydı. Sektör Lord'u seviyesinde, altın boynuzlu canavarın normal metalleri yutması ve gelişmesi normalde 1. seviyeden 3. seviyeye kadar 1500 yıl sürer. Seviye 3'ten 6'ya kadar olan seviyeler 6000 yıl gerektirir. Seviye 6'dan 9'a kadar 36.000 yıl gerektirir. Lo Feng en iyi metal gruplamalarını hazırlayarak verimliliğini 50 kata çıkardı. 6. seviyeye ulaşmak için gereken normal 7500 yıl artık 150 yıl olmuştu. Açıkçası Laos dünyasında geçirdiği süre bunu çoktan aşmıştı. Dolayısıyla mevcut altın boynuzlu canavar ve Musha bedeninin her ikisi de sektör Lord'u seviye 6 idi. İlk evrim hızlıydı, çünkü 7, 8 ve 9 seviyeleri çok daha yavaştı, 50 kat verimlilikle bile her seviye hala 240 yıl gerektiriyordu. Her ne kadar sadece 6. seviye sektör Lord'u olsam da, ruh bilinci açısından, 8. veya 9. seviye bir sektör Lord'u insan ruhuyla kıyaslanamam. Ayrıca son derece güçlü bir irade kontrolüne sahibim, dolayısıyla bir insandan daha zayıf değilim. Sektör Lord'unun zirvesi. Lo Feng şöyle düşündü. Bu ve benim ruh enerjimin genliği 3200'ün üzerine çıkıyor. 10.000 ruh kontrolünü serbest bırakırken, normal sektör Lord'u zirveleri bile benden daha zayıf. Bu sefer kesinlikle ilk denememde başarılı olmam gerekiyor. Böcek Klanı Kraliçesinin ruhunu anında köleleştiriyoruz. Siyah giysili Lo Feng, neredeyse küçük bir gezegene benzeyen altın boynuzlu canavarın yanında havada süzülüyordu. Çapı 800 metreyi aşan yuvarlak top, ana yuvasına bakan içi oyuklarla dolu olan top, havayı dolduran zehirli gazlar yayarak etraftaki çimlerin çürümesine ve yer yüzeyinin paslanmasına neden oldu. Başlama zamanı. Musha Lo Feng aşağı indi ve çimenlerin üzerine bağdaş kurup oturdu, bilinci tamamen altın boynuzlu canavara yönelirken hiç hareket etmedi. Şu anda, dünya bedeni ve Musha'nın bilinci, altın boynuzlu canavarın bedenine aktarılarak onun tüm enerjiye sahip olmasına neden oldu. Cedhi. 4 kalın ve güçlü pençesi olan canavar, anne yuvasına baktı ve içeri sızmaya başlamak için dünya enerjisinin bir kısmını kontrol etti. Girdiği an, anne yuvasının içinde birçok mağara ve yol bulunan bir arı kovanına benzediğini keşfetti. Muhtemelen büyük miktarlarda böcek askerlerinin üretildiği yer burasıydı. Anne yuvasının çekirdeğinde 100 metre çapında bir boş alan vardı. Ve orada uyuyan tek bir hayat vardı. Tüm vücudu yarı saydamdı. Neredeyse kristalden oluşmuş yumuşak bir beden gibiydi. Yaklaşık 12 metre boyundaydı ve bir çift kelebeğe benzer kanatları vardı. Kanatlar narin bedenini neredeyse ince bir kumaş gibi sarıyordu.
Kıvrımlı vücudu tam bir sanat eseriydi. Uyurken bile alnı hafifçe seyiriyordu, bu onun için üzülüyordu. Bu böcek klanının kraliçesiydi. Böcek klanının gerçek bir üyesi olan kraliçeler, tüm böcek klanını oluşturup evrene hükmederek zirve ırklardan biri haline geldi. İnsan savaşçıların sayısı bulutlar kadar fazla olsa bile, iki ırk hala eşit durumdaydı. Böcek klanının kraliçesi, şekil açısından vücudu tek kelimeyle mükemmel. Uyku halindeyken bile çekiciliği inanılmaz. Dünya enerjisi kraliçenin bu mükemmel bedenini geçtikten sonra içeri sızdı ve ruhunun nerede olduğunu aramaya başladı. Dünya enerjisi bedeninden sızarak hiçbir şey olmadı. Girdiği an Lo Feng bir şok yaşadı. Vücudunun içinde, neredeyse içinde oluşan sayısız enerji ışık ışınları gibi, ışıltılı ve yarı saydamdı. Toplam 10.000 ışık topuyla birlikte birçok yol, bu ışık topları normal bir sektör lordunun ruhuna, inci çekirdeğe benziyordu. Ancak vücutların yapısı tamamen farklı olduğundan kraliçenin 10.000 ruh kaynağı vardı. Ve bu 10.000 ışık topunun, gizemli bir ağ oluşturan sayısız ışık ipliği vardı. İçinde biçimsiz bir zehir yayılmaya başladı. Ne kadar gizemli bir yapı. Bana isimsiz kılavuzu ilk kez edindiğim zamanki gibi hissettiriyor. Vücudunun içindeki ağ, evren ağlarına çok benziyor. Lo Feng şaşkına döndü. Ancak ikisinin arasındaki farklar çok keskindi, isimsiz kılavuz evrenin devrimlerini taklit ederken bu durum tersine döndü. Bu evrenin ürettiği özel bir yaşam formuydu, kendine özgü bir yapısı vardı. Onu kontrol etmek için tüm ruh kaynaklarını kontrol etmem gerekiyor. Öğretmenin o zamanlar bunu yapamamasına şaşmamalı. Ancak ruh tekniklerinde oldukça güçlüydü, en azından onu uyutmayı başardı. Başla. Altın boynuzlu canavar anne yuvasına baktı, aynı anda iç dünyadaki dünya enerjisi 10.000 ruh kontrolünün 3. seviyesini hızla serbest bırakmaya başladı. Biçimsiz dünya enerjisi anında tuhaf iplikler oluşturdu ve sayısız iplikler iç içe geçerek hızla altın ışıkla parıldayan kan renginde bir ağ oluşturdu. S.O.O. Kan rengindeki ruh ağı, altın boynuzlu yaratığın bedeninden uçtu ve devasa topu delerek kraliçenin bedenine girdi. Biçimsiz ağ açıldı ve ışık toplarının her birini istila etti. Göz alıcı ışık ağı hemen kan renginde bir ışık tabakasıyla kaplandı. Sayısız kan rengi iplik her ruh kaynağına girdi. Kraliçe hiç direnmemişti çünkü hala uyku halindeydi. Bu iyi. Neredeyse. Başarmak zorundayım. Altın boynuzlu canavar tüm enerjisini ruh ağını kontrol etmek için kullandı. Kraliçenin bedenini istila eden sayısız iplik daha da derinleşti. Ancak derinleştikçe kraliçeyi uyandırdı, ruhlarının derin istilası sırasında Huyan Bo'nun tekniği bozuldu. Ve ruhu gerçek bir tehlike altında olduğundan hemen uyandı ve mücadele etmeye başladı. Uyandı. Artık başarılı olmam lazım. Kritik anda, uzun süredir 3200 ruh enerjisi genliğinin tamamını kullanan altın boynuzlu canavar başını kaldırdı ve uludu. Alnındaki karmaşık altın işlemelerle sarılmış 5 siyah boynuz parladı ve ışık tüm vücuduna yayıldı. Doğal yetenek, güçlendirin. Gümbürtü. Kraliçe üzerinde kullandığı ruh istilası anında güçlendi ve kontrolü daha da arttı. Başarmak. Lo Feng elinden geleni yapıyordu, iradesi ve bilinci sınırlarını zorluyordu. Ah! Kraliçe gözlerini açtığında acı dolu bir uluma çıkardı, koyu mavi gözleri ortaya çıktı, sadece bakışları çok korkmuştu. Bundan sonra yavaş yavaş sakinleşti ve mücadeleci ifadesi sakin bir ifadeye dönüştü. Gözleri yeşim suyu gibiydi. 3 bilinç bedenlerine geri döndü. İç dünyanın çim alanında, siyah giysili Lo Feng anne yuvasının önünde duruyordu. Gittikçe büyüdü ve sonunda 12 metre boyunda bir dev haline geldi. S.O.O. Zehirli gaz yayan anne yuvasından neredeyse bir esinti gibi yumuşak silüet uçtu ve ardından çimlerin üzerine kondu. Kelebek gibi kanatları yavaşça çırptı, hareketli mavi gözleri Lo Feng'e baktı, sanki Lo Feng onun en büyük aşkıydı. Yüzünden karanlık bir sis yayılıyordu, bu da belirsiz görünmesine neden oluyordu. Usta. İnsanın içini titreten yumuşak ses yankılanınca eğildi. Trilyonlarca çirkin böcek askeri üretebiliyor ama yine de kraliçe o kadar güzel ki. Eğer insanlar bunu daha önce bilmeseydi kim tahmin edebilirdi?
Siyah giysili Lo Feng konuşurken şok oldu. Böcek klanı kraliçesi, bir adın var mı? Usta, adım Alina. Kraliçe konuştu. Lo Feng başını salladı, bugünden itibaren sana Alina diyeceğim. Sen zaten sektör lordu seviyesinde zirvedesin, eğer ölümsüzlüğe ulaşmak istiyorsan benden ne istiyorsun? Ölümsüz mü? Alina nazikçe gülümserken gözleri döndü. Usta, öncelikle hukuk yeteneklerim henüz atılım yapacak seviyeye ulaşmadı. Kaynaklara gelince, hukuk anlayışım o seviyeye ulaştığında bana kaynakları verebilirsiniz o zaman. Normalde imparator seviyesindeki ölümsüzlerin yeterli kaynak sağlayabilmesi gerekir. Neyse. Böcek klanımızın ölümsüzlüğe ulaşması, en azından benim bildiğim kadarıyla, sayısız ırkımız arasında en zor olanıdır. Lo Feng çaresizdi. Eğer ustam bana yardım etmek isterse, o zaman bana böcek askerler üretmem için yeterli kaynak verebilirsin. Alina yavaşça dedi. Yeterince böcek askeriyle ancak o zaman sana savaşta yardım edebilirim. Bildiğim kadarıyla böcek askerlerinin pek çok türü var. Lo Feng dedi. Birçok tür var. Alina biraz zorlukla şöyle dedi, ancak büyüdüğüm süre boyunca uzun süredir 3 ana böcek askerini seçtim. Bu üçünde en uzman olan benim. Eğer türleri değiştirmek isterseniz, oldukça büyük bir bedel ödemeniz gerekecek. Eğer gerçekten istersen, bu hala mümkün. Ayrıca askerlerin üretimi çoğunlukla 2 türe ayrılıyor. Hangi 2 tür? Siyah giysili Lo Feng sevimli Alina'ya baktı. Ayrıca, uzman olduğunuz 3 tür asker nedir? Bu bölümün sonu. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sürçülisan ettiysek affola. Videolarımızı faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Teşekkürler.